Amerika'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Orta Doğu'da savaş senaryolarının belki de son yılların en yüksek seviyesine çıktığı bir dönemin içindeyiz diyebiliriz. Donald Trump'ın İran'a yönelik ya anlaşma ya travmatik sonuçlar mesajı ve bunun İsrail'le birlikte okunmasından biraz bahsedeceğiz. Önce genel çerçeveden bahsedelim. Donald Trump'ın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'la nükleer müzakereler için adeta son bir uyarı tonuna geçmiş olduğunu görüyoruz. İran'la bir anlaşma sağlanamaması halinde bunun İran için çok travmatik sonuçlar olacağını açıkça açıklamalarında da görüyoruz. Ben bu videoyu çekerken de öncesinde bölgeden kritik bir haber daha geldi ajanslara. İran askeri tatbikat gerekçesiyle dünyanın petrol geçişi olan Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak kapattığını duyurdu. Cenevre'de nükleer görüşmeler sürerken İran'ın bu hamlesi masada parmağım tetikte mesajı da veriyor İran açısından. Trump ise Air Force One'da yaptığı açıklamada geri adım atmayacağını da yineledi. Yani tansiyon bir hayli yüksek, artık gözler sahada diyebiliriz. Burada özellikle şunu vurgulamak lazım. Eğer İran nükleer programını ve balistik füze kapasitesini sınırlayan bir anlaşmaya yanaşmazsa, ki Amerika bunu talep ediyor, ikinci aşamaya geçileceğini söylüyor. Bu ikinci aşama her ne kadar açıkça savaş diye adlandırılmıyor tabii ki. Fakat kullanılan dil aslında askeri seçeneğin her iki taraf için de masada olduğunu ima ediyor. Bir de İsrail cephesinden haberler var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarında ortak bir çizgi görüyoruz aslında Amerika'yla. Netanyahu Amerikan medyasına yansıyan söylemlerinde İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın Tahran'ın nükleer programını ve füze altyapısını tamamen sökecek kadar kapsamlı olması gerektiğini vurguluyor. Yani İsrail çok daha sert ve kapsamlı bir anlaşma talep ediyor. Şimdi basında yer alan bazı yorum ve sızıntı iddiaları Trump ile Netanyahu arasında yapılan özel görüşmeler var. İran'ın füze tesislerinin hedeflenilebileceğini, İsrail'in bir operasyon yapması halinde Washington'ın da bunu kuvvetle destekleyeceği yönünde. Bu tür ayrıntılar işte gizli toplantılar ya da kapalı kapılar ardında ifadeleriyle anlatılıyor. Ancak bunların resmi olarak doğrulandığını söyleyemeyiz ve detayına kadar teyit edilmiş planlar olmadığını vurgulamak lazım. Burada güvenli gördüğüm kaynakları ve olayı daha çok olasılık hesabı ve siyasal baskı aracı bağlamında anlatıyorlar. Dolayısıyla tabloyu şöyle özetlemek gerekirse, Trump yönetimi İran'a diyor ki masaya gel, anlaşma yap, aksi halde çok ağır sonuçlarla karşılaşabilirsin gibi bir yorum var. İsrail tarafı ise bu söylemi kendi güvenlik çıkarlarıyla birleştiriyor. Gerektiğinde daha sert adımların meşruiyet zeminini olarak okumaya daha yatkın taraf aslında. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak ve karışık olmakla birlikte Reuters, El Jazeera ve Amerikan basınındaki analizlerden oluşuyor. Ancak kapalı kapılar ardındaki olası askeri planlarla ilgili kısımlar şu an büyük ölçüde iddia olarak geçiyor. İHA'ya da iddia olarak düşmüş durumda. Peki sorulardan biri şu, ikinci uçak gemisini yolladığını söyledi Trump. Peki askeri boyutta durumlar nasıl ilerliyor? Bu bir blöf mü, yoksa gerçekten sahada gerçek bir hazırlık var mı? Trump'ın söylemine bakarsak kendisi bu askeri baskıyı bir sigorta poliçesi olarak tanımlıyor ve müzakereler başarısız olursa eğer ikinci aşama devreye girecek ve bu ikinci aşama İran için çok travmatik olur gibi bir tanımı var ve son haftalarda Amerikan medyasında Amerika donanmasının Orta Doğu çevresinde varlığını arttırdığını, ikinci bir uçak gemisini bölgeye kaydırdığını biliyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Uçak gemileri sadece bir gemi gibi bakmamak lazım. Arkalarında dev bir hava kuvveti, lojistik zinciri ve caydırıcılık mesajı taşıyor. Aynı anda birden fazla taşıyıcı grubun bölgede olması, diplomasi masasının hemen arkasında devasal bir cephanelik beklendiği gibi anlamlar taşıyor. Pentagon cephesinde böyle gergin dönemlerde rutin olarak yapılan şey, çeşitli senaryolara göre
operasyon planlamaları aslında. Bu çeşitli senaryolara göre de operasyon planlarının raftan indirilip güncellenmesi gibi görebiliriz. Yani İran'a saldırı yarın başlıyor gibi kesin bir durum yok. Ama eğer siyasi bir karar çıkarsa askeri olarak neler yapılabilir sorusunun cevapları üzerine çalışılıyor. Bu da askeri planlamanın doğası gereği zaten her zaman var olan ama kriz dönemlerinde hızlanan bir süreç gibi okuyabiliriz. Diğer büyük bir soru çevre ülkelerdeki Arap ülkeleri ne diyor? Bu noktada kritik soru, diyelim ki Washington ve Tel Aviv İran'a yönelik bir hava operasyonu seçeneğini ciddi masaya koydu. Bu planla ilgili bölgedeki Arap ülkeleri ve onların hava sahası ne olacak? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gibi ülkeler son yıllarda yaptıkları açıklamalarla kendi hava sahalarının üçüncü bir ülkeye saldırı için kullanılmasına çok temkinli yaklaştıklarına dair açıklamalar. İran dosyasında da benzer bir hassasiyet koruyorlar. Çünkü böyle bir operasyona açık destek vermek bölge içi dengeleri ve kendi iç siyasetlerini doğrudan etkileyebilir. Bugün itibarıyla şu ülke resmi bir açıklamayla biz hava sahamızı açmayacağız gibi bir durum yok. Çünkü bu beyanlar genelde diplomatik dille, daha genel formüllerle açıklanıyor ama bölgede konuşulan senaryolar birçok Arap ülkesinin İran'a yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısında taraf görünmek istemediği yönünde. Bu da lojistik olarak operasyonu zorlaştıran, hatta bazı rotaları fiilen imkansız kılan bir senaryo aslında. İşte tam da bu noktada Trump'ın maksimum baskı dediği plan devreye giriyor. Washington bir yandan İran'a ekonomik ve diplomatik baskı kurarken diğer yandan bölgedeki ülkeleri de İran'ı yalnızlaştırmak için baskı yapıyor. Ancak bu otomatik olarak herkesin hava sahasını açacağı anlamına gelmiyor tabii ki. İsrail'in olası bir harekette hangi güzergahı, hangi riskleri göze alacağı şu an tamamen perde arkasında konuşulan ve açıklanmayan bir denklem. Bu tabloya benim bulunduğum yerden yani San Diego'dan baktığımızda da ayrı bir perspektif eklenebilir. Çünkü burası önemli bir donanma üssüne sahipliği yapıyor ve son günlerdeki hareketliliği, liman gemi trafiği, tatbikat görüntüleri ister istemez insanın aklına gerçekten Orta Doğu'da bir hareketlilik, bir gerginlik olabilir mi sorusunu getiriyor kişisel olarak. Elbette bu gözlem benim kişisel bir fikrim ama sahadaki askeri hazırlık, diplomasi masasındaki sert söylemler üst üste gelince bu dosyanın gerçekten ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. İran'dan da bir yandan yanıt gecikmedi. Geri adım yok, rest var şeklinde okuyabiliriz. Madalyonun diğer yüzünde de Tahran hattının tam anlamıyla kaynadığını gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Amerika ile bazı temel prensiplerde genel bir anlaşmaya vardığını doğrulasa da görüşmeden sonra bu bir anlaşmaya vardığımız anlamına gelmez. Yolun en zor ve detaylı kısmı şimdi başlıyor diyerek beklentileri frenledi. Ancak asıl sert mesajlar doğrudan Cumhurbaşkanı'ndan, yani Pezeşkiyan barışçıl nükleer programdan asla vazgeçmeyeceklerini ilan etti. Dini lider Hamaney ise müzakere kapısını adeta kapattı diyebiliriz. Hamaney, Amerika nükleer enerjimize el koymak istiyorsa müzakereye yer yoktur dedi ve şöyle ekledi. Amerikalılar sürekli üzerimize uçak gemisi gönderdiklerini söylüyorlar. Evet, bir savaş gemisi tehlikelidir ama o gemiden daha tehlikeli olan şey o devasa gemiyi denizin dibine gönderecek silahtır gibi bir açıklama yaptı. Bakan Arakçi'nin saldırının sonuçları sınırlarımızda sınırlı kalmaz uyarısı ise bölgedeki tüm aktörlere açık bir tehdit niteliğinde aslında. Kısacası İran tarafı masada diplomasiye açık kapı bırakıyor Amerika gibi ama sahadaki askeri yığınağa karşı en sert darbeyi vurmaya hazırız gibi bir rest çekiyor diyebiliriz. Kısaca toparlarsak Trump yönetimi İran'a ya anlaşma ya travmatik sonuçlar mesajını veriyor. İsrail'le birlikte hem demokrasi hem de askeri baskıyı aynı anda yükseltiyorlar. Bölgedeki uçak gemileri, hava gücü ve istihbarat ağları bu baskının görünür yüzü diyebiliriz. Buna karşılık Arap ülkelerinin hava sahasını açıp açmayacakları kartı da kendi çıkarlarını koruyor. İran'ın sert açıklamaları olası bir operasyonu hem siyasi hem de lojistik açıdan oldukça karmaşık hale getiriyor diyebiliriz. Şimdi Orta Doğu'dan o sıcak gerginlikten çıkıp hepimizi en çok ilgilendiren, yani cüzdanımızı ilgilendiren
konuya geçeceğim. 2026 enflasyon verileri açıklandı. Kısmi hükümet kapanmasından dolayı geç gelmişti bu veriler. Rakamlar ilk başta güzel görünüyor. Hatta Beyaz Saray'da bunu gayet sevinçli bir şekilde karşıladı. Ama sokaktaki gerçek başka. Biraz buna değinmek istiyorum. Bu bölüm hazırlarken de CNBC ve Fox Business gibi kaynaklardan yararlandığımı da başlangıçta söylemek isterim. Ve şimdi ilk başta rakamlarla birlikte bakalım istiyorum. Bu istatistiklerde tüketici fiyat endeksi, yani enflasyon dediğimiz, yıllık bazda %2.4 seviyesine geriledi. Beklenti ise 2.5'ti. Bu rakam ekonomistlerin beklentilerinin biraz altında kaldı ve son 5 yılın en düşük enflasyonlarından biri olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon, yani gıda ve enerji harcı tutularak hesaplanan rakam ise yıllık 2.5'te kaldı. Bu da Federal Rezerv'in %2'lik hedefine iyice yaklaştığını gösteriyor. CNBC'nin analizine göre de bu veriler piyasalarda olumlu karşılandı ve Dow ve S&P endeksleri günü hafif yükselişle kapattı diyebiliriz. Fakat buradaki kritik mesele enflasyonun düşmesi fiyatların etiketlerinin altına indiği değil, yavaşladığı anlamına geliyor. Sadece fiyatların geçen yıla göre daha yavaş artması demek, pandemi öncesine kıyaslarsak da bugün market sepetimiz şöyle kabaca %25 ile 30 oranında daha pahalı. O eski ucuz Amerika artık geride kaldı diyebiliriz, son 3 yılını burada geçirmiş birisi olarak. Peki hangi kalemler hala çok pahalı? Fox Business'ın analizlerine göre bazı kalemler manşet rakamının çok ötesinde seyrediyor ve bu kalemler barınma maliyetleri, yani kira ve konut fiyatları, enflasyon sepetinin en büyük ve en yapışkan parçası. Yapışkanlıktan kastımız da kolay kolay fiyatların inmediğinden bahsediyoruz. Yıllık bazda %3 civarında artış gösteriyor. Bu bütçelerin en büyük yükü olmaya da devam ediyor. Yani harcadığımız maaşımızın çoğu bu kalemlere harcanıyor diyebiliriz. Enerji tarafında ise birazcık karışık durumlar. Çünkü benzin fiyatları son aylarda biraz gevşedi gibi gözüküyor. Ama doğalgaz ve elektrik faturaları kış mevsimi etkisiyle hala yüksek. Biliyorsunuz Amerika'nın büyük bir kısmı şu an çok yoğun bir kış mevsimiyle boğuşuyor. Dışarıda yemek ve gıda kalemleri de genel enflasyonlardan payını alanlardan. Bu yüksek frekanslı ürünler, yani her gün aldığımız yumurta, süt, et gibi tüketici algısındaki pahalı hissini ne yazık ki canlı tutuyor diyebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse televizyon fiyatı ya da teknolojik ürünlerin fiyatı düşüyor gibi gözüküyor ama sonuçta biz bunları her gün tüketmiyoruz. Fakat her gün markete gidiyoruz ve faturalarımızı her ay ödüyoruz. Ve dolayısıyla bu kalemlerdeki artış manşet rakamının yarattığı iyimserliği gölgeliyor diyebiliriz. Rakamlar evet güzel, Beyaz Saray da mutlu ama sokaktaki insan bu düşüşü hissediyor mu? Neden hissetmiyor? Birincisi enflasyonun %2.4'e inmesi zamların bittiği anlamına gelmiyor dedik. Fiyatlar sadece daha yavaş zamlanıyor belki de. Pandemi öncesine göre de market sepeti %25 ile 30 daha pahalı. Bu farkı da kasada herkes ödeme yaparken hissediyor haliyle. Diğer ikinci madde ise her gün aldığımız ürünlerdeki artış. Kahve, et, süt gibi bahsettiğim kalemlerde yıllık %10 ile 20 bandında bir artış var ve bunu Fox Business'ta şöyle tanımlıyor: gerçek hayatta hissedilen enflasyon nedir diye tanımlıyorlar. Üçüncüsü de gelirin %40'ının kiraya, %10 ile 15'i de faturalara gitmesi. Yani %2.4'lük düşüş sadece bir istatistik, bir rakam olarak kalıyor. Ve CNBC'nin analizine göre de barınma maliyetinin enflasyon sepetinin %30'unu oluşturuyor. Bu kalem rahatlamazsa dolayısıyla cüzdanımız da rahatlayamıyor. En son yapılan analizlerden de bu pahalılığın sadece maliyetlerden değil, dev şirketlerin rekor kar marjlarından kaynaklandığını gösteriyor. Yani enflasyon düştü gözüküyor ama şirketler karlarını korumak için etiketleri aşağı çekmiyor. Yani fatura yine orta sınıfa kesiliyor diyebiliriz. Ben şu an San Diego'da yaşadığım için Amerika'nın en pahalı şehirlerinden biri. Biraz da bu pahalılıktan bahsetmek istiyorum. Burada 2 poşet alışveriş için yuvarlak $100 ödemek normalleşti artık insanlar için ve BLS verileri de ılımlı gibi okunuyor. Ama sokaktaki mücadele hala devam ediyor haliyle ve gelecek için analistlerin söylediği şey ise Fed'in faiz indirimi döngüsü başlayabilir. Ama gıda ve barınma kalemlerindeki yapışkan enflasyon süreci yavaşlatacak gibi duruyor. Yani özetlemek gerekirse BLS'in 13 Şubat enflasyon raporunda %2.4 açıklandı. Beklenti 2.5 iken tablo güzel gözüküyor ama gıda, barınma ve enerji kalemleri hala çok pahalı ve bu veriler Fed için yeşil ışık yakıyor. Bizim için ise hala zamlı bir Amerika
yorumu yapabilirim. Ekonominin o ağır ve kasvetli havasından sıyrılıp Los Angeles'taki dev organizasyona döneceğim. NBA All-Star 2026 geride kaldı ve bizim için tek bir isim vardı. Alperen Şengün. Bu bölüm hazırlarken NBA.com'un resmi verilerini ve Sports Illustrated'ın maç analizlerini kullandım. Aynı zamanda da National Today'in organizasyonla ilgili alınan notlarından yararlandım ve birazcık Alperen Şengün'ün tarihi başarısından bahsedelim. Özellikle gurur tablomuzla başladım. Alperen Şengün NBA tarihinde üst üste 2 kez All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti ve NBA.com'a göre bu bir Türk sporcu için tarihi bir kilometre taşı, öyle yorumluyorlar. Alperen Team World formasıyla sahaya çıktı. Yaklaşık 9 dakika civarı, ilk 3 dakika sonra 6 dakika civarı ve skor kağıdına asistler, reboundlar ve top çalmaları yansıdı. Yani sayı rekoru kırmadı ama Jokicvari bir vizyonla takım arkadaşlarını parlatan bir performans sergiledi diyebiliriz. NBA yorumcuları da Alperen'in bu All-Star'daki rolünü artık bir figüran değil, yani vazgeçilmez bir oyuncu diye özetliyorlar. Üst üste 2 All-Star seçilmek sadece yetenek değil, istatistiklerin de sonucu demek. All-Star gecesinin skor tablosuna bakarsak USA Stars takımı şampiyon oldu. MVP ödülü ise Anthony Edwards'a gitti. Aslında böyle büyük geceleri de asıl unutulmaz kılan sağ kenarında neler yaşandığıdır. Bu görüntüler Sports Illustrated ve NBA.com'dan paylaşıldı ve viral olarak sosyal medyada dolaşıyor. İlk viral olan olay LeBron James'in kenarda Steph Curry'nin uzattığı eli görmezden mi geldiği ya da göremediği Kawhi Leonard'la selamlaşması sosyal medyada viral oldu. LeBron daha sonra hepimiz kardeşiz diyerek konuyu kapattı ama o an iki süperstar arasında acaba bir gerginlik ya da bir rekabet mi hatırlatılıyor tekrardan diye popülerdi. Ve diğer de Obama Jokic anısı. Maçı izleyen eski başkan Barack Obama'nın kucağına gelen topu yakalaması gecenin en sevimli anlarından biridir. Diğer büyük viral olay ise Devin Booker'dan geldi. Çünkü devre arası şovunda Latin müziğinin kralı Bad Bunny sahne almıştı. Ancak maç sonunda basın toplantısında Booker'a şov hakkında fikri soruldu. Ve o da ben Meksika asıllıyım, dürüst olmam gerekirse tamamen izlemedim dedi. Ve bu açıklama sosyal medyada birazcık karıştırdı diyebiliriz. Herkesin aklındaki soru ise Booker gerçekten izlemedi, dürüst bir şekilde cevap mı verdi? Yoksa eski sevgilisi Kendall Jenner'a adı anılan Bad Bunny'ye karşı bir ego savaşı mı veriyordu kendi içinde? Bu çok büyük viral olan olaylardan biriydi. Asıl konumuza dönersek de Alperen'in asıl büyüsü maç sonrası röportajlarıydı. NBA.com'a göre Türkiye'deki hayranlarına seslenirken burada olmam gerektiğini biliyordum. Sabah 4'te kalkıp izleyenlerin desteği paha biçilemez dedi. Maçın galibiyetine gelirsek de Anthony Edwards 32 sayısıyla şov yaptı ve All-Star MVP'si oldu. Edwards maç sonu Wembanyama o kadar hırslı başladı ki maçın ciddiyetini de o belirledi dedi ve Alperen'in süresinin az olması evet hepimizi üzdü. Daha fazla bekliyorduk. Maç o kadar çekişmeli geçti ki koçların USA ve World rekabeti yüzünden rotasyonu iyice daraltmak zorunda kaldığını biliyoruz ve yorumculara göre de Alperen'in vizyonu Jokic'le kıyaslanıyor. Gelecek All-Star'lara daha fazla süre, daha fazla etki bekleniyor diyebiliriz. Özetle NBA All-Star 2026'da Alperen Şengün tarihe geçti bizler için. Maçı da Team USA kazandı ve sağ kenarı gerçekten çok fazla kaosla doluydu diyebiliriz. Şimdi bu güzel magazin haberinden de Washington'da neler oluyor ona döneceğiz. Bir yandan şatafatlı All-Star evet, diğer yandan da maalesef kapanmasına ramak kalan bir hükümetten bahsediyoruz. Kongre İç Güvenlik Bakanlığı için 27 Şubat'a kadar geçerli olan geçici bir bütçeyi onayladı. Bir 2 hafta daha süre verdi. Yani memurlar şimdilik maaşlarını alabilecek. Siyasi inatlaşma sadece 2 hafta ertelenmiş oldu. Tekrar altını çizmiş olayım. Kritik eşik aşıldı fakat kriz henüz bitti diyemeyiz. Çünkü bu sadece geçici bir nefes alma süreci. Eğer Mart başına kadar asıl bütçede özellikle göçmenlik politikaları üzerinde anlaşmazlarsa, ki demokratlar bu konuda çok fazla isteklerini açıkladılar ICE ile ilgili konuları. Bizi kontrol eden TSA görevlileri ve sınırda nöbet tutan ekipler yine o korkunç senaryoyla, yani maaş almadan çalışmakla burun buruna gelecek. Yaklaşık 200 bin federal çalışandan bahsediyoruz. Eğer önümüzdeki günlerde bir seyahatiniz varsa havalimanlarındaki o
meşhur kuyruklara hazır olabilirsiniz. Çünkü motivasyonu düşen görevlilerin yarattığı o yavaşlama etkisini tüm Amerika şimdiden havalimanlarında hissetmeye başladı. Bakalım 27 Şubat'ta bu kördüğüm çözülecek mi, yoksa asıl büyük kaos o zaman mı başlayacak? İleriki günlerde bunu göreceğiz. Şimdi hadi gelin içimizi ısıtacak ama dışarısının buz gibi olduğu bir haberle final yapalım. 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. İtalya'daki o muazzam açılış törenini izlediniz diye düşünüyorum. Mariah Carey'nin San Siro stadında Nothing is Impossible şarkısını söylerken ki performansı hala YouTube trendlerinde bir numara. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bugün yani 17 Şubat itibarıyla madalya tablosu da netleşiyor. Şu an madalya tablosunda zirve Norveç 13 altınla lider ama asıl sürpriz ev sahibi İtalya'dan geldi. 9 altınla kendi rekorlarını kırdılar. Amerika ise 6 altınla 3. sırada. Özellikle sürat pateni ve artistik patinajdaki başarısıyla yerini sağlamlaştırdı. Cordin Stolsch'un sürat pateninde kırdığı o inanılmaz olimpiyat rekorunu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Türkiye adına ise kalbimiz Furkan Akar ve İrem Dursun'la henüz madalya kürsüsüne çıkamasa da bayrağımızı o dev arenada temsil etmeleri bile büyük başarı. Kendilerini tebrik ediyorum şimdiden ve buzun üstündeki bu heyecan haftaya da devam edecek. Bakalım madalya sayılarında ya da sıralamada bir değişiklik olacak mı? Videonun bu haberle sonuna geldik. Hangi haber en çok ilgini çektiyse yorumlara lütfen yaz. Ben bilhassa çok fazla takip ediyorum. Abone olmayı ve bana destek olmayı da unutma. Haftaya yeni videoyla görüşmek üzere.